Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle tekrar bir hırka çalışacağız. Daha önce çalıştığım bir hırkaydı. Yıllar önce çalıştım ve yıllarca giydim. En az bir 5 sene falan giydim. O kadar severek giydim ki tabii o zaman kanalım olmadığı için kimseyle paylaşamamıştım. Ve hiç bıkmadan, usanmadan giydiğim hırkayı sizlerle çalışmak istiyorum. Ben daha önce siyahla çalışmıştım. Şu an videolarda daha net görülmesi açısından sütlü kahve ile çalışacağım. Kullandığım iplik Himalaya anti peeling iplik. Neden bu iplik? Çünkü bu defalarca giyilecek ve yıkanacak bir hırka olacağı için eminim siz de yapınca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz, her dışarı çıktığınızda üstünüze alacağınız bir hırka olacağı için yıkandığı zaman şöyle pamuklanma falan yapmayan bir iplik. Onun için bunu tercih ettim. Orta kalınlıkta bir iplik. 100 gramında 250 metre var. Bunun için kullandığım şiş ise 4 numara şiş. Eğer malzemelerimiz hazırsa, eğer yapmak istiyorsak gelin birlikte başlayalım. Arka beden için şişimize tam 100 ilmek attık. Tekstil tipi lastik yapacağız. Bunu ben daha önce paylaşmıştım sizlerle ama tekrar göstermek istiyorum. İlmeklerimizi attık ve örgümüzün ters tarafındayız arkadaşlar. İlk ilmek olduğu için örerek alıyorum. Düz alıyorum. İpliğimi öne getiriyorum. Tersi örmeden alıyorum. Arkaya geldim. Düz örüyorum. İpliğimi öne getirdim. Ters ilmeğimi alıyorum ve ipliği tekrar arkaya atıyorum. Düz, ters, düzü örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Tekrar gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bir ilmeğim kaldı. Bunu da göstermek istiyorum size. Düz yaptım. İpliğimi öne alıyorum ve örmeden alıyorum. Şimdi örgümün düz tarafındayım. Örmeden aldığım için daha önceki sırada düzü örüyorum. Tersi örüyorum. Düz, ters, düz, ters. Yani tekstil tipi lastikte örgümüzün ters tarafında düzler örülüyor, tersler örülmeden alınıyor. Fakat örgümüzün düz tarafında diğer lastiklerden hiçbir farkı yok. Düzler de tersler de örülüyor. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bunda bir özellik de iki sırada bir sıra gibi görülüyor. Çünkü arka sırada tersleri örmediğimiz için hiç kafanız karışmasın. Bu şekilde yaparak tam düz taraftan sayarak 10 tane sıra yapacağız. 10 tane sıradan sonra örneğimize başlayacağız arkadaşlar. Lastiğimizi yapalım. Tekrar gelelim. Lastiğimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi sayalım birlikte. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Örgümüzü tersten koyuyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Tekrar gelelim. Sıra sonuna kadar ördük. Şimdi ters dönüyoruz. Ve şu an örgümüzün ters tarafındayız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Şu şekilde alırsak birleştirmeleri daha rahat yaparız. Şöyle alttan ipliğimi arkaya alıyorum. Düz örer gibi alıyorum. Şöyle daha sonra parmağımı ölçü olarak kullanacağım. Tekrar geliyorum ve 2 ilmek çıkarıyorum. Bakın şöyle girdim. Şöyle attım. Sanki düz örecekmiş gibi.
Daha sonra parmağımı ölçü olarak kullandım. Şöyle tekrar attım ve 2 ilmek birden çıkardım. Tekrar gösteriyorum. Bakın. Normal düz örecek gibi atıyorum ipliğimi. Daha sonra aşağı indiriyorum. Parmağımı ölçü olarak kullanıyorum. Tekrar atıyorum ve 2 ilmek birden çıkıyor. Attım. Şuralarda böyle oluyor. Tekrar attım. Parmağımı ölçü olarak kullandım. Çok fazla sıkmadan yaparsak püsküllerimizi eşit ayarlayabiliriz. Şöyle. Tekrar gösteriyorum. Bir tane attım. Sonra parmağımı ölçü olarak kullandım. Tekrar attım. Şöyle tutuyorum bunu. Bir tanesini attım. Parmağımı ölçü olarak kullandım. Tekrar çıkardım. Tekrar düz ilmek atar gibi ilmeğimi aldım. Ama çıkarmadım. Bir tane attım. Bir tane parmağımı ölçü olarak kullandım. Sabitledim ve çıktım. 2 ilmek birden. Bir tane attım. Parmağımı ölçü olarak kullandım. Tekrar attım. Sıra sonuna bir ilmek kalıncaya kadar yapalım. Tekrar gelelim. Sıra sonuna bir ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bakın son püskülümü de yaptım. Bu ilmeği normal düz bir şekilde örüyorum. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Bakın püsküllerimiz oluştu. Burada biraz daha hassas olmamız lazım. Şöyle örgümü ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpliğimi arkaya aldım. Şöyle yapıyorum. Düz bir şekilde 2-2 alıyorum. 2-2 alıyorum. Tamamen örgümüz haroşadan oluşacak lastikler haricinde. Ondan hep aynı sistem gideceğiz. 2-2. Şimdi bunu yaparken de bakın ilmeklerimizi aldığımız için püsküllerimiz kısaldı. Püsküllerimizi biraz düzelteceğiz. Arkada bolluk oluştu. Bu bollukları çekerek düzenleyeceğiz. Tekrar örüyoruz. Çok fazla böyle çekiştirmeden yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Eğer böyle çok fazla çekerseniz bu da buradan çıkar. Ondan şöyle yaparken düzeltebiliriz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna bir ilmek kalana kadar 2-2 alıyoruz. Son bir ilmeğimizi de normal haroşa örer gibi düz bir şekilde örüp sıramızı bitiriyoruz. Sıramızı bitirelim. Tekrar gelelim. İlk püsküllerimiz bitti arkadaşlar. Böyle bayağı ilk sırada ama şöyle çekiştirebilirsiniz. Hatta şöyle arkaya bakıp şu ilmekleri tam netleştirebilirsiniz. Sonraki sıralarda çekiştirmek örgüye zarar verebilir. Onun için ilk sırada yapın bu işlemi. Şöyle çekiştirerek düzleştirin. Bu şekilde oluyor. Gayet de güzel oluyor.
Şimdi 4 sıra boyunca haroşa öreceğiz arkadaşlar. Haroşa neydi? Örgümüzün düz tarafından da ters tarafından da aynı sistemde almak. Yani ben mesela bu şekilde yapıyorum. İlk ilmeğimi böyle alıyorum. İpliğimi arkaya. Hep arkada tutuyorum ben. Hep bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Şu an örgümün ters tarafındayım. Bu sırayı yaptıktan sonra da aynen böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın ilk haroşa dişimiz oluştu. 4 diş yapacağız. Sonra tekrar geleceğiz arkadaşlar. 4 haroşa sırası yapalım. Tekrar gelelim. 4 sıramızı yaptık arkadaşlar. Bakın bu püskülümüzün haroşası. 1, 2, 3 ve 4. Düz tarafında 4 sıramızı bitirmiştik. 4 dişimizi bitirmiştik. Bir sırada şöyle geldik. Bakın şöyle bir sırada geldik. Şu an örgümüzün ters tarafındayız. Biliyorsunuz püskülleri ters tarafından yerleştiriyoruz. Şimdi tekrar göstereyim size. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İlk ilmekte de püskül uygulamayacağız. Son ilmekte de püskül uygulamayacağız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İpliğimi arkaya aldım. Örecek gibi şişimi aldım. Şöyle düz ilmek atar gibi alıyorum ipliğimi. Parmağımla destek alıyorum. Bir tane püskülümü yaptım. İkinci de aynı şekilde şöyle çok çekiştirmezsek bu püskülü küçültmeyiz. Şöyle alıyorum. 2 ilmeği birden çıkarıyorum. Tekrar alıyorum. Şu parmağımı ölçü olarak kullanıyorum. Tekrar aldım. 2 ilmeği birden çıkardım. Tekrar alıyorum. Şu parmağımı ölçü olarak kullanıyorum. Bunu da aldım. Şöyle düzleştirebiliriz. Son kez gösteriyorum. Örecek gibi aldım. Şişimi geçirdim ilmeğime. Birincisini aldım. Parmağımı yerleştiriyorum. Şöyle hemen üstten 2 ilmeğimi birden aldım. Bu şekilde devam ediyoruz. Son bir ilmek kalıncaya kadar. Son bir ilmek kalınca da o bir ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz ve sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra da ilk ilmeğe başlarken örmeden alıyoruz. Ondan sonraki ilmekleri tabi burada çift çift aldığımız için çift çift örüyoruz. Haroşa şeklinde örüyoruz. Son ilmeğimiz kaldığı zaman da son ilmeğimizi de düz şekilde örüyoruz. Bu kadar. Sonra tekrar 4 diş haroşamızı yapıyoruz. Düz tarafına geliyoruz haroşamız 4 diş olunca. Fakat biz örgümüzü ters tarafından, modelimizi ters tarafından kuracağımız için şurayı da şöyle düz sıra geliyoruz ve terse geliyoruz. Ters sırada aynen böyle püsküllerimizi kuruyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Ne kadar öreceğiz? Benim için püskülleri sayacağım. Benim için 12 tane püskül yaptığım zaman kol kesimine gelmiş olacağım. 12 püskülümüzü yapalım. Tekrar gelelim arkadaşlar. 12 sıramızı yaptık arkadaşlar. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi arka bedende kol kesimine başlıyoruz. Şöyle nereden başladık? 12. püskülümüzü yaptık. Bir sıra gittik engel olmasın diye. Örgümüzün arka yüzündeyiz. 5 tane kesiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıra sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Dönüyoruz. Buradan da 5 keseceğiz. 1,
2 3 4 ve 5. Tekrar sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna geldik. Tekrar dönüyoruz. Ve 3 kesiyoruz. 1 2 ve 3. Sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Son kesimimizi yapıyoruz. Buradan da 3 keseceğiz ve arka bedende kol kesimini bitireceğiz. 1 2 ve 3. Şöyle göstermek için aktarıyorum buraya. Şöyle bakalım ne yaptık. Bu taraftan 5 kestik. Geldik bu taraftan 5 kestik. Sonra döndük. 3 kestik ve 3 kestik. Arka bedende kol kesimimizi bitirdik. Şimdi hiç kesim yapmadan dümdüz öreceğiz. Ne kadar öreceğiz? Ben aslında doğaçlama çalışıyorum biliyorsunuz. Bir müddet örelim. Ondan sonra ne kadar ördüğümü, kol evinin ne kadar olması gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Hiç eksiltme, arttırma yapmadan örgümüzün akışına göre kol evini örüyoruz arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Kol evini ördük. Ne kadar ördük? Şöyle göstereyim. Şuradan kestik. 2, 4, 6 tane püskül sırası yaptık. Şimdi örgümüzün ters tarafındayız. Püskülümüzü kapattık ve bir diş yapıyoruz bakın. Bir diş yaparak tersten geliyoruz. 27 ilmek ördük. 27 ilmek. Yaka kesimine başlayacağız. Elimizde 27 ilmek kalana kadar yakamızı kesiyoruz. 1 2 3 4 5 29 ve 30. 30 ilmeğimizi kestik. Bu tarafta 27 ilmeğimiz var. Bu tarafta da 27 ilmeğimiz kaldı. Şu ilmeğimizle birlikte. Ve sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldik. Yakamız bitti. Omuzlarımız kaldı. 27 bu tarafta ilmeğimiz var. 27 bu tarafta ilmeğimiz var. 30 ilmeğimizi de ortada kestik. Şimdi omuzlarımıza başlıyoruz. Hemen başlıyoruz bakın. 9 tane kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi elimizde 18 ilmeğimiz kaldı. Sıra sonuna kadar örüp geri dönüyoruz. Geldik ve tekrar 9 kesiyoruz. 1 2
3 4 5 6 7 8 ve 9. Elimizde 9 ilmeğimiz kaldı. Gidip geri dönüyoruz. Son 9'umuz kaldı. Bunu da keserek omuz kesim işlemini bitiriyoruz. Omuzumuzu 3 seferde kestik. Şimdi ipliğimizi buraya bağlıyoruz. Burayı da göstereceğim size. Bakın, kesmeye başladığımız ilmeğin içinden alalım ki şurada bir esneklik yapmasın. Şurada. Bağladık. Şişimizi alıyoruz. Sıra sonuna kadar örerek gideceğiz. Sıra sonuna geldik. Bakın, kol tarafına dönüyoruz. Bakın, kol kestiğimiz taraftayız. 9 ilmek keseceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sıra sonuna kadar gidiyoruz, geri dönüyoruz. Sıra sonuna geldik. Tekrar 9 kesiyoruz burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sıra sonuna kadar gidiyoruz, geri dönüyoruz. Son 9'umuz kaldı elimizde. Onu da keserek omuz kesimini bitiriyoruz. Bakın, şöyle bir görüntü oldu. Şöyle yakamız,
Omuzlarımız, kol evimiz ve arka bedeni bitirdik arkadaşlar. Şimdi ön bedene geçeceğiz. Örgümüzü katlıyoruz ve ön beden için 55 ilmek şişimizi alıyoruz. Yapalım. Tekrar gelelim. Ön bedeni yapıyoruz arkadaşlar. Ön beden için, sağ ön beden için 55 ilmek şişimizi attık. Aynı arka bedende olduğu gibi tekstil tipi lastiğimizi yaptık. Kaç sıra yaptık? 2, 4 sıra yaptık. Bakın ipimiz bu tarafta ve burada ilik de açacağız. İlik de göstereceğim size. Şimdi 3 ilmek örüyoruz. 2, 3. Örgümüzün düz tarafındayız. Üzerine aldık. Şuradan ikisini birden örüyoruz. İliğimizi açtık. Sonra ipliğimizi öne alıyoruz ve normal ördüğümüz gibi lastiğimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar gidiyoruz, geri dönüyoruz. Bakın, iliğimizin olduğu yere geldik. Şimdi düzü yaptık. Tersi örmeden aldık. İpliğimizi arkaya verdik. Arttırdığımız ilmeği düz olarak ördük. İpliğimizi tekrar öne örmeden aldık. Aynı yaptığımız gibi yapıyoruz. Bakın iliğimiz oldu. Örgümüzün düz tarafında iliğimizi kurduğumuz için hiç belli bile olmadı. Ters de görünüyor. Şimdi lastiğimizi öreceğiz. 10 sıra yapacağız. Şuradan sayacağız. 2, 4, 5 sıra ördük. 5 sıra daha örelim. Tekrar gelelim. 10 sıramızı yaptık arkadaşlar. Şöyle birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın ipimiz bu tarafta. Örgümüzün düz tarafındayız. Şurada ilik açmıştık. Fark ettiyseniz, aslında fark etmediyseniz gerçekten fark edilmiyor. Şimdi 10 sıra ve örgümüzün düz tarafındayız. Şimdi burada lastiğimiz devam edecek. 7 ilmek lastiğimizi yapalım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek lastiğimizi yaptık. Bundan sonra sıramızın sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Dönüyoruz. Örgümüzün ters tarafındayız. Püskülümüzü uygulayacağız. Şöyle alıyorduk ilmeğimizi. İpliğimizi arkaya aldık. İlk ilmeğimiz. İkinci ilmeğimizle başladık püskülümüzü yapmaya. Şöyle göstereyim. İlk önce şöyle alıyorduk. Şöyle. 2 ilmek birlikte çıkarıyoruz. Şöyle. Şimdi lastiğimize geldik. 3,
6 ve 7. Lastiğimiz şurada. Bir ilmeğimiz var. Onu biliyorsunuz püskül yapmıyoruz. Püskülümüzün ilk ilmeği de olmuyor, ikinci ilmeği de. Aralarda her ilmekte püskül oluyor. Şimdi normalde bunu dümdüz örüp geri dönmemiz gerekiyor. Fakat ön bedenin şu ön tarafında, pat kısmında her ilmekte yaparsak biraz böyle sarkma olabilir düşüncesiyle bu ilmekleri örmeyeceğiz arkadaşlar. Örmeden sanki örmüş gibi geri döneceğiz. Bu önde uygulayacağımız sistem yalnızca bu. Bakın örmedim ama geri döndüm. Şimdi bunları ilk ilmeği şu şekilde alıyorum. Örmeden ondan sonra 2 örüyorum. 2 örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Son ilmeği yalnızca tek alacağım. Diğerleri hep 2. Son ilmeğe geldim. Onu da tek örerek sıramı bitiriyorum. Şimdi burada ne yapacağım? Bakın. Burada püsküllerimi düzenleyeceğim. Şöyle çekiştireceğim. Püsküllerimi çekiştirdim ve düzenledim. Şimdi geri dönüyorum. Şöyle alıyorum ilmeğimi. Lastiğime kadar örüyorum. Bakın püskülü başladığım yere geldim. Burada burayı geçen sırada örmemiştim. Püsküllerimi hemen dönüp püsküllerime başlamıştım. Şimdi artık örüyorum. Tersleri örmeden alıyorum. Düzleri örüyorum. Normal tekstil tipi lastiğime devam ediyorum. Artık bundan sonra haroşa öreceğiz. Burada lastiğimizi uygulayacağız. Buralarda da haroşa uygulayacağız. Şimdi püskülden sonra biz bir diş ördük. İkinci dişi de örelim. İkinci iliğimizi yapacağız. Bir haroşa sırası daha örelim. Gelelim. Şimdi bakın şu püskülün haroşasını saymıyorum. 1-2 tane diş haroşa yaptım. Burada bir tane daha ilik uygulayacağım. Ondan sonraki şu 2 ilik, sonda olan 2 ilik yan yana olacak. Ondan sonra bir rutine bağlayacağız. Onları da size göstereceğim. Şimdi ikinci iliğimizi açıyoruz. 3 ilmek örüyoruz. 1 2 ve 3 ipliğimizi üzerine alıyoruz ve şu şekilde bir kesim yapıyoruz. Bu şekilde kesimi yaparsanız şu iliğimiz gibi belli olmaz. Ondan sonra ipliğimizi öne alıyoruz. Lastiğimizi yaptık. 3 6 7. Şimdi 2 sıra daha git gel yapacağız. Ondan sonra tekrar püskülü birlikte koyacağız arkadaşlar. Bu 2 sıramızı yapalım. Gelelim. 4 dişimizi yaptık. Bakın şu püskülümüzün haroşası, bunu saymıyoruz. 2 4 ve şöyle de geldik. Örgümüzün ters tarafındayız. Tekrar püskül koyacağız. Bakın şurada da göstereyim iliğimiz. Bu da ikinci iliğimizdi.
püskülümüzü bir kez daha koyalım. Püskülümüzü bir kez daha yapalım. Ondan sonra zaten sıkıntı yok. Böyle aldık. Sekiz ilmek kalıncaya kadar ördük. 3, 6, 7 ilmek lastiğimiz, bir ilmek de zaten püskül yapmadığımız ilmek. Şimdi bakın, normalde diğer sıralarda buraya gidiyorum sıra sonuna kadar, sonra geri dönüyorum. Şu lastiğin rutinini de örüyorum. Şu lastiği normalde örüyorum. Fakat sarkma yapmaması için ben burada burayı yalnızca püskül sırasında, yalnızca bu sırayı yaparken bunu örmeden son püskülümü yapıyorum. Son ilmeğimi de örüp geri dönüyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum ve normal örgüme devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ondan sonra son ilmeğe kadar 2-2 alıp son ilmeğimi de tek alarak sıramı bitiriyorum. Bu şekilde. Şunları tekrar göstereceğim size. Şöyle daha net olsun. Bakın, lastiğimiz bu tarafta. Bu tarafta 7 ilmek lastiğimiz. Şurada bir ilik açtık. Şurada bir ilik açtık. Bu ilikler biraz yakın oldu. Çünkü hırkanın ön tarafında denk getirmek için bunu yaptım. Ve genelde de böyle olur. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şu püskül haroşamızı saymıyoruz. Ondan sonra 2-4 sıra yapıyoruz. Ters sırada gene aynı püskülümüzü koyuyoruz. Yalnızca püskül sırasında püskülü kurarak devam ederken şu lastiği örmeden geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu alalım. Ön sol bedeni yaptım. Çünkü orada ilik çalışılmayacaktı. Yaptım. Siz de benim gibi böyle yapıp işaretlemelerinizi, ilik işaretlemelerinizi yerleştirebilirsiniz. Bakın, şu ikisi yan yana oldu. Çok yakın oldu. Çünkü denk gelmesi gerekiyordu. Ondan sonra bakın, burada tam şurada birinci ilmeği lastiğe yaptım. İkinci ilmeği ilk araya yaptım. Ondan sonra bir haroşa arası. Ondan sonra bir püskül. Bir tane yaptım. Sonra ikinci püskül. Üçüncü püskülü yaptıktan sonra şu araya bir tane daha ilik koydum. Öyle devam edeceğim. Yani şöyle bir iki sırada bir iliklerimi koyacağım. Kaç tane ilik açacağız? 2, 4, 6 ve 7 tane ilik açacağız arkadaşlar. Siz bunu ister bu şekilde yaparsınız. Eğer düğmeleriniz küçükse bu şekilde yapabilirsiniz. Bir ara bırakıp şuradan da yapabilirsiniz. İster düğmeleriniz daha büyükse daha geniş aralar tespit edebilirsiniz. İster şu arayı sayarsınız, şu lastiği sayarsınız. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Benim uygulayacağım yöntem bu. Tekrar göstereyim. Bakın, şunu beraber yaptık zaten. Şurada bir ara var. Şu püsküller. Şu bir arayı yapacağım. Orada ilik yapmayacağım. Sonra ikinci arayı yapacağım. Orada da ilik yapmayacağım. Üçüncü arayı yaptığım zaman 2 diş haroşamı yapacağım. Ondan sonra başlarken iliğimi kurup devam edeceğim. Sonra 2 diş daha yapacağım. Tam şunun ortasına denk gelmiş oluyor. Sonra tekrar şu arada ilik yapmayacağım. Şu arada da ilik yapmayacağım. Şu arada 2 diş yaptıktan sonra iliğimi yerleştireceğim. Bundan sonra böyle devam edeceğim. Gene tercih size kalmış. Ne kadar yapacağım? Püskül yaptığımız zaman şu lastiği örmeden geri dönmeye dikkat edelim.
Ve 2, 4, 6, 8, 10, 12 püskül sırası yapalım. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 püskül sırası yapalım. Bir sırada haroşamızı örelim. Kol kesimi için buluşalım arkadaşlar. Bunları yapalım. Gelelim. 12 sıramızı yaptık arkadaşlar. Şimdi kol kesimine geliyoruz. Örgümüzün düz tarafındayız. Bakın. Dönüyoruz. Buradan 5 tane keseceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıramızın sonuna kadar gidiyoruz, geri dönüyoruz. Tekrar geldik. Şimdi 5 kestik, 3 keseceğiz. 1, 2 ve 3. Sıramızın sonuna kadar gidip geri dönüyoruz. Geldik, dönüyoruz. 5 kestik, 3 kestik. Şimdi 1 keseceğiz. Ve tekrar sıramızın sonuna kadar gidip geri dönüyoruz. Tekrar geldik ve son kesimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha keseceğiz. Bir tane kesimimizi yapıyoruz. Şöyle aktarayım, size göstereceğim. Şöyle döndüreyim. Şimdi ne yaptık? 5 kestik. Gittik, geri döndük. 3 kestik, gittik, geri döndük. 1 kestik, gittik, geri döndük ve 1 keserek tam 10 kesimimizi yaptık. Kol kesimimiz bitti. Bundan sonra artık kesim işlemi bitti. Yakaya kadar dümdüz devam edeceğiz. 5 püskül sırası hiç eksiltme, artırma yapmadan dümdüz ilerleyeceğiz. İlerlerken tabii tek püskül sırasında gittiğimiz zaman lastiği örmüyoruz biliyorsunuz. Gidip geri dönüyoruz. Tam 5 püskül sırası yapalım. Yaka kesimi için buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Kol kesimimizi yaptık arkadaşlar. Daha sonra 2, 4, 5 sıra hiç kesme yapmadan dümdüz ilerledik. Bu arada iliklerimizi ihmal etmedik. Şimdi yaka kesimine geldik. İlk etapta şu 7 ilmek olan patı keseceğim. Ama onu örerek keseceğim. 2 ilmeğimi ördüm. İpliğimi arkaya getirdim. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Öndeki ilmek düz ördüm. Arkadaki ilmeği üstünden geçirdim. Yedi ilmeğimi kestim. Örerek kestim. Sıra sonuna kadar gidip geri dönüyorum. Yedi ilmeğimi kestim. Şimdi 5 ilmek keseceğim. Normal kesim yapacağım burada. 1, 2,
3 4 ve 5. Tekrar sıra sonuna kadar gidip geri dönüyorum. Geldim. 7 kestik, 5 kestik. Şimdi 3 keseceğiz. 1 2 ve 3. Tekrar gidip geri dönüyoruz. Geldik. 2 keseceğiz. Burada arkadaşlar bakın, yakamız burada. Burada kesimlerimizi yaptık ve sıra sonuna geldik. 2-4 dişimizi yaptık. Burada artık son püskülümüzü başlayacağız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Son bir ilmek kalana kadar püskülümüzü de yapıyoruz. Son bir ilmeğimiz kaldı. Onu da örüyoruz. Şimdi püskül sıramızı da yaptık. 7 kestik. 5 kestik. 3 kestik. 2 kestik. Ve şu an 1 keseceğiz arkadaşlar. Ve yaka kesimini bitireceğiz. Şöyle şu 2 ilmekliydi zaten. Şöyle bunları alıyoruz. Sanki 3 ilmek alır gibi. Bu kesimimizi de burada yaparak yaka kesimimizi bitiriyoruz. Sonra sıramızın sonuna kadar gidiyoruz. Sıramızın sonuna geldik ve şu püsküllerimizi düzenliyoruz. Şimdi geri dönüyoruz. Yaka kesimimiz bitti arkadaşlar. İlk önce şu pat olan 7 ilmekli pat olan 7 ilmeğimizi kestik. 5, 3, 2 ve 1 keserek yaka işlemimizi bitirdik. Şu kol ağzında da 2, 4, 6 tane püskül sıramız oldu. Kolumuzu da tamamladık. Şimdi omuz kesimine geleceğiz. Yaka tarafındayız. Kol tarafına gelelim ve omuz kesimine başlayalım. Örgümüzün ters tarafındayız. Kol kesimi tarafındayız. Bakın yakamız da bu tarafta. Ve elimizde 27 ilmeğimiz var. 3'e böleceğiz. 9 keseceğiz. İlk 9'umuzu keselim.
2, 3, 4 ve 9. Sıra sonuna kadar gidip geri dönüyoruz. Geldik. İkinci 9'umuzu keseceğiz. 1, 2, 3, 8 ve 9. Elimizde 9 ilmek kaldı. Sıra sonuna kadar örüp geri dönüyoruz. Geldik. Son 9'u keserek ön bedenimizi bitiriyoruz. 2, 3, 8 ve elimizdekiyle 9. Ön bedenimiz bitti arkadaşlar. Diğer bedeni de aynı şekilde çalışacağız. Şöyle göstereyim size. Diğer beden daha kolay çünkü orada ilik çalışması yok. Yalnızca ilk başta örgümüzü kurduğumuz zaman şu pat kısmına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Mesela 10 sıra lastiğimizi yaptık. Hemen biz burada patımızı kurduk. 5 sıra lastik yaptık. Ardından iliğimizi yaptık. Ondan sonra 10 sıramızı bitirdikten sonra şuradan hemen ilk başlarken patımızı kurduk. Burada ise sistem aynı işlediği için ve burada ilik yok. 10 sıra lastiğimizi yapacağız. Ondan sonra düz örmeye geldiğimizde, örerken geldiğimizde şurada hemen patımızı kuracağız. Yani burada örerek geleceğiz. Patımız bu tarafta olacak. Buna dikkat edelim. Patımızı yerleştirdikten sonra kol kesimi zıt tarafta oluyor biliyorsunuz. Yaka kesimi de bu şekilde oluyor. Bu taraftan pat kısmından ilk patı yerleştirmek belki sizin kafanız biraz karıştırabilir ama şöyle düşündüğünüz zaman o da çok basit bir yöntem. Aynı şekilde örüyoruz ve iki ön bedenimizi de bitiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kol çalışmak üzere buluşuyoruz arkadaşlar. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Kol için birlikteyiz arkadaşlar. Kolumuz için şişimize tam 50 ilmek attık. Tekstil tipi lastiğimizi yaptık. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıra lastiğimizi yaptık. Daha sonra bakın arka haroşa bir sıra şöyle düz geldik. Örgümüzün ön tarafındaydık. Bir sıra düz geldik ki püskül sıramızı koyalım. Biliyorsunuz arka sırada püskül koyuluyor ve bu kafanızı karıştırmasın. Benim ipim bitti. Ondan dolayı ip ekledim. Örgümüzün şu an arka tarafındayız ve püskülümüzü kuracağız. Biliyorsunuz ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Şöyle ipliğimizi arkaya getiriyoruz. Püskülümüzü kurmaya başlıyoruz. Son bir ilmek kalana kadar yapalım. Tekrar gelelim. Püsküllerimizi yaptık. Son bir ilmeğimiz kalmıştı. Onu da örerek bitirdik. Şu an örgümüzün düz tarafındayız. Dümdüz örerek bu sırayı bitiriyoruz.
Sıramızı bitirdik. Püsküllerimizi düzenliyoruz. Püsküllerimizi düzenledik. Ve artık kolda arttırmalara başlıyoruz arkadaşlar. İlk arttırmamızı şöyle ipliği üstüne doluyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğiz. Sıra sonunu bitirdik. Burada arttırdık. Burada da arttırmamız gerekiyor. Şöyle yapabiliriz. Ya da onu da aynı şekilde üstüne şöyle dolayıp örebiliriz. Artık haroşa sırası yapacağız. Dümdüz ilerleyeceğiz. Şimdi bundan sonra aynı. Şimdi diğer kolu yapmıştım. Diğer kolu yaptım. Püskül sıramızı yapacağız. Yaptıktan sonra hemen bir tane buradan, bir tane de buradan arttıracağız arkadaşlar. Arttırma yöntemi de herkesin kendine göre farklı olabilir. Nasıl arttırıyorsanız öyle. Ama birer ilmek burada arttıracağız. Şimdi ben diğer bitirdiğim kolda göstereyim size. Bakın, kolu yaptım. Püskülleri yaptım. Kolumu yaptım. Kol kesimini yaptım ve kolumu bitirdim. Bir kolumu. Diğer kolda, yani bu ördüğümüz kolda aynı bu şekilde olacak. Şimdi 10 sıra lastiğimi yaptım. Örgümün düz tarafında bir sıra düz sıramı yaptım. Çünkü biliyorsunuz püsküller ters sırada kuruluyor. İlk püskülümü kurdum. İlk püskülümü kurduktan hemen sonra bir tane buradan, bir tane buradan arttırdım. Aynı diğer tarafta olduğu gibi 4 diş haroşamı yaptım. Başka bir arttırma yapmadım burada. 4 diş haroşamı yaptım. Sonra tekrar püskülümü kurdum. Sonra püskülümün hemen ardındaki sırada, yani şurada bir buradan bir buradan tekrar arttırma yaptım. Bu aralarda başka arttırma yapmadım arkadaşlar. Ne kadar yaptım? Bakın, püskül sırası şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 püskül sırası yaptım. Ve ondan sonra kol kesimine geldim. 13 püskül sırasına kadar her şu haroşa aralarında birer tane arttırdım. Bir buradan bir buradan. Başka bir arttırma, eksiltme olmuyor arkadaşlar. Ama gene de şöyle ikiye katlarsınız. Örerken yaptığınız için şişinizi ikiye katlarsınız. Şöyle kolunuzu ölçersiniz. Bu kol size dar geleceğini hiç zannetmiyorum dar geleceğini, ama gene de ölçerek devam edin. Eğer sizde biraz daha geniş olmasını istiyorsanız ya da biraz daha dar olmasını istiyorsanız arttırmaları ona göre ayarlarsınız. Tam arttıra iki taraftan arttıra şurada 74 ilmeğe ulaştım. Şu kol kesimine kadar geldim. 74 ilmeğe ulaştım. 13 püskül sırası yapalım. Kol kesimi için buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. 13 püskül sıramızı yaptık arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Gene de ölçmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü kişiden kişiye kol ölçüleri değişir. Ama benim için bu ölçüler yeterli. Kol kesimine başlıyoruz. Örgümüzün ters tarafındayız. 13. püskülümüzü yaptık ve bir sırada ördük. Bakın. Ve 5 tane kesiyoruz. 1 2 3 4 ve 5.
Sıra sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Döndük ve örgümüzün düz tarafındayız. Buradan da 5 kesim yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle size göstermek için takıyorum. Bundan sonra artık tekli kesimler yapacağız. Şimdi bu kolu ben yaptım. 5 buradan kestim. Sonra geldim 5 buradan kestim. Daha sonra örgümün her düz tarafında başlarken bir ilmek kestim. Sonra örerek devam ettim. Son 2 ilmek kalana kadar ördüm. O 2 ilmeği de birlikte alarak orada da bir kesim yaptım. Her düz tarafında. Ters tarafında dümdüz hiç kesim yapmadan ilerledim. Düz tarafa döndüğümde tekrar kesimlerimi yaptım. Bunları yapalım, gelelim. Kolumuzu bitirdik arkadaşlar. Ne kadar yaptık? 2, 4, 5 ve 6. 6 püskül sırası yaptık. Elimizde 3, 5, 7 ilmeğimiz kaldı ve 7 ilmeğimizi de tek seferde keserek kolumuzu bitirdik. Şu 6 püskül sırasına dikkat edelim. Çünkü bedenle birleştirdiğimiz zaman bedenin püskülleriyle orantılı olması lazım. Şimdi yaparken göstereceğim. Şunu kastetmiştim. Bakın. Şurası beden, yakası, şurası bedeni ve bir kolu birleştirdim ben. Bakın bir kolla şöyle denk geliyor püsküller. Şimdi omuzları göstereyim. Diğer tarafı daha rahat yapacaksınız. Şimdi arka bedeni yerleştiriyoruz. Şurası bizim omuzumuz. Ön bedeni de yerleştireceğiz. Ve düzü düzüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Kesimler aynı, 9-9 kesmiştik. Yani 27 ilmeğimiz var. Eğer örerek dikmek istemezseniz bunu normal diktiğimiz gibi iğne iplikle, iğne ardıyla dikebilirsiniz arkadaşlar. Ama başka bir yöntem göstereceğim size. Şöyle ipliğimi kalan ipliğime bağlıyorum. İlk yerden giriyorum ve karşıdan da ilk ilmekten giriyorum. Çıkardım. Bakın hiç üzerine almadan önümdeki ilmeklerden giriyorum ve ilmek kaydırma yöntemi uyguluyorum. Tekrar girdim. İlmek kaydırma yöntemi. Tekrar girdim. Hiç üzerine almadan. Bakın burada 2 göz var. Burada da 2 göz var. Çünkü eşit sayıda kestiğimiz için bunlar uyacaktır. Diğer 9'a geldim. Yöntem ilmek kaydırma yöntemi. Şu iki tarafı da almaya çalışın arkadaşlar. Bir tarafı alırsanız arkada çirkin bir görüntü olacaktır. Hemen üstüne almadan. Burada dikkat edeceğimiz tek şey sıkı sıkı ilmek kaydırmayı yapmamak. Buna dikkat edersek başka da yapılacak hiçbir şey yok. Bu kadar basit.
Bakın son 9'a geldim. Biraz gevşek bıraktım. Geçişimi yaptım. Ve bitirdim. Şimdi size göstereceğim. Şöyle arkadan görünümünü göstereyim size. Bakın. Görünüm şu şekilde oluyor. İster böyle yaparsınız, isterse normal eski teknik iğne ipliği alırsınız ve iğne ardıyla dikersiniz arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız? Ve kolumuzu, bakın kol oyuntularımız bunlar bizim. Burası ön, burası da arka. Şöyle göstereyim. Şimdi kolumuzu getireceğiz. Şimdi size göstermek için şey yapıyorum. Şimdi kolumuzu getireceğiz. Tam burada kolumuzun son bitiminin püskül sırasını bir tarafı buraya, bir tarafı buraya bakacak şekilde yapacağız. Ondan sonra şöyle denk getireceğiz ve o şekilde dikeceğiz. Şunları biraz geniş olduklarına bakmayın arkadaşlar. Çünkü bunlar dikilince toparlanıyor. Bakın burada da 4 sıra var. 4 haroşa sırası var. Burada da 4 haroşa sırası var. Fakat verevine böyle kestiğimiz için burası biraz daha böyle sarkma yapmış gibi. Ona hiç kafanıza takılmasın. Tam oluyor. Bakın şöyle dikeceğim. Denk getirerek dikeceğim. Diktiğim zaman inanın hiç örgümün başına sonuna bakmadan dikeceğim. Çünkü sayılar aynı. Püskül sıraları aynı. Püskül sırasını denk getirdikten sonra bitireceğim. İlk önce şöyle kol içini dikeceğim. Ondan sonra ters çevireceğim. Bedenden başlayacağım. Sayılar aynı olduğu için püsküller de denk geliyor. Etek ucundan başlayacağım. Kola geleceğim. Tam kol ucunda bitireceğim arkadaşlar. İlk önce omuz, daha sonra kol, en sonda bedenle kol içi ve bu şekilde bitmiş olacak. Tekrar söylüyorum. Eğer bu size daha zor geliyorsa, ben yapamam diyorsanız aynı şekilde ya da eski sistemle kolları birleştireceğiz. Nasıl yapacağız? İğne iplikle, iğne ardı şeklinde. Nasıl kolayınıza geliyorsa birleştirmeleri yapalım. Yaka çalışmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Birleştirme işlemimiz bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu omuzlar. Kolları da şöyle göstereyim. Bakın. Simetriyi yakaladık. Bu şekilde. Yan hatlara bakalım birlikte. Yan hatlarda da şurası dikiş. Bakın belli biri olmuyor. Birleştirdik. Şimdi sıra yakaya geldi arkadaşlar. Yaka için ilk önce ilmek alacağız. Daha sonra da örüp dikeceğiz. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. İpimizi alıyoruz. Hatın bittiği noktadan başlıyoruz. Zaten gözler belli. Şu şekilde alacağız.
Şişimize geçirelim. Tığımızı alacağız. Geçireceğiz. Şimdi bakın ne kadar aldık. Şunu şey yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ön bedenden tam 17 ilmek aldık. Tam omuz çizgisine geldik. Tam 17 ilmek. Arka bedenden akışına göre alacağız. Ve diğer ön bedenden de şöyle geleceğiz. Böyle geleceğiz. Ve şu patın başlayışına kadar gene 17 ilmek olması gerekiyor. Yalnızca buna dikkat edin arkadaşlar. Başka da dikkat edeceğiniz hiçbir şey yok. Ondan sonra örgümüzün ters yüzüne geçiyoruz ve örmeye başlıyoruz. Biliyorsunuz tekstil tipi lastikte örgünün düz tarafında düzlerde terslerde örülüyordu. Örgünün ters tarafında ise düzler örülüp tersler örülmüyordu. Aynı bu sistem örmeye devam edeceğiz. Ne kadar enini, yakanızın enini ne kadar istiyorsanız 2 katını öreceksiniz ki çevirdiğiniz zaman şu arka hatta dikebilirsiniz. İster daha yüksek, daha enli bir yaka çalışırsınız, ister incecik biye tarzı bir yaka çalışırsınız. Bu kendi tercihinize bağlı. Bu şekilde yapalım, örelim ve son paylaşımda buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Hırkamız bitti arkadaşlar. Gerçekten çok içime sindi. Yakasını şu şekilde yaptık. Bakın iç taraftan da incecik bir dikiş attık. Düğmeleri metal düğme kullandım. Bakın kol ve beden püsküller birbirlerine uyum sağladı. Bu şekilde yaparsanız çok güzel bir bütünlük oluşturursunuz. Tam tamına 6 yumak gitti arkadaşlar. Eğer siz yakayı daha enli bir yaka istiyorsanız o zaman 7 yumak almanız gerekiyor. Çünkü ben son santimine kadar kullandım arkadaşlar 6 yumağın. Mankenimin adı Şükriye biliyorsunuz. Şükriyeciğim 36 beden ve 36 bedene de gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Fakat ben Şükriye gibi fit olmadığım için ben 42 bedenim. Ben giydim, benim üzerime de düzgün durdu. Yani sonuç olarak eğer aynı ipi kullanıyorsanız 36 bedenden 42 bedene kadar aynı sayılarla çalışabilirsiniz arkadaşlar. Çok yönlü bir hırka olduğuna inanıyorum. Normal benim gibi bir ip kullanırsanız spor kıyafetlerde kullanabileceğiniz, kombin yapabileceğiniz bir hırka olur. Ama hayal edin, eğer simli bir ip kullanırsanız bu hırkayı abiye kıyafetlerinin üstüne de kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel, farklı projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.